Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik bir yöntemle yaptığım pişi tarifi paylaşacağım. Bu pişiyi kaynar suyla yoğuruyoruz. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu pişi tarifini sonuna kadar izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı kaynar suyu koyuyoruz. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Tuzumuz iyice eridikten sonra yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Bu aşama çok önemli. Ununuzun pütür pütür olmaması için yavaş yavaş eklemeniz gerekiyor. Kullandığımız su kaynar olduğu için unumuzu pişirmiyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz, hızlı hızlı yoğuruyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Tezgaha serpiştirdiğim unla beraber kullandığım unun ölçüsü 2,5 su bardağı un. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Unun bir kısmını daha koyduktan sonra spatulayı hamurdan çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz çok kaynar, yoğururken parmaklarınıza dikkat edin. Hamuru elimle biraz yoğurduktan sonra kenara alıyorum, tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. 2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Bu hamuru ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz pişiniz o kadar güzel kabarır ve çok lezzetli olur. Kıvamı oldukça güzel oldu. Hamuru toparlıyorum. Tezgahın üzerine tekrar biraz daha un serpiştiriyorum. Bu hamurdan bir tane beze elde ettik. O bezeyi de açacağız ve şekil vereceğiz. Elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla açabildiğim kadar ince şekilde açıyorum. Bu aşamada hamura da kare bir form veriyoruz. Tabii ki bunu da hamuru açarken yapıyoruz. Kaynar suyla yapmış olduğum bu pişi tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru yeterince açtım. Elimle şöyle bir kenarlarını düzeltiyorum. Kare form vererek hazırladık. 2 parmak aralıklarla keseceğim. Ölçü alarak ilk şeritimizi kestik. Kenar kısımlarının düzgün olması için hamurun çok küçük bölümünü kesiyorum. Daha sonra kalan bölümlerini diğer hamuru kesmiş olduğumuz gibi 2 parmak aralık bırakarak kesiyoruz.
Ben ruletle kestim. Sizler isterseniz bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Hamurumuzu 2 parmak aralık bırakarak şeritler halinde kestik. Daha sonra enine 3 parçaya kesiyorum. Sizlere bir de inceliğini göstermek istiyorum. Tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Tavamızın içerisine yağı koyduk, kızmasını bekliyoruz. Hamurdan bir parça alıyorum, kızıp kızmadığını kontrol ediyorum. Etrafında hava kabarcıkları çıkıyor, bu bizim için yeterli. Şeritler halinde kesmiş olduğumuz hamurları teker teker tavanın içerisine bırakıyoruz. Kontrollü bir şekilde çevirerek kızartıyoruz. Daha sonra tekrar çeviriyoruz. Her iki yüzü de altın sarısı rengini alıncaya kadar pişilerimizi kızartıyoruz. Kızarttığımız pişileri servis tabağına alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir mayalandırma işlemi yapmadan çok kolay bir şekilde pişilerimizi kızartıyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kesmiş olduğumuz pişilerin hepsini bu şekilde altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartıyoruz. Bu pişiyi isterseniz sabah kahvaltılarınızda, isterseniz çayınızın yanında hemen yapabilirsiniz. Pofuduk pofuduk kabardığı için çocuklarınız da çok zevkli yiyecek. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu güzel pişinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Pofur pofur kabaran çok lezzetli güzel pişilerimiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.